Hiçbir şey sizin kontrolünüzde olanlar kadar sizi mutlu edemez. Çünkü mutluluk ve özgürlük sizin iç huzurunuzdan gelir. Marcus Aurelius. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Bırakın sizi özdesinler, bunu öğrenmelisin, stoacılık başlıklı konuyu ele alacağız. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Kendinizi tanıyın ve değerinizi bilin. Kendinizi tanımak ve değerinizin farkına varmak hem kişisel hem de duygusal gelişiminizin temel taşlarından biridir. Stoacı felsefe, bireyin kendi doğasını ve potansiyelini anlamasının önemini vurgular. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, hiçbir şey sizin kontrolünüzde olanlar kadar sizi mutlu edemez. Bu ifade, bireyin kendi içsel değerlerine ve yeteneklerine odaklanması gerektiğini anlatır. Kendinizi tanımanın ilk adımı, içsel bir yolculuğa çıkmaktır. Bu yolculuk, güçlü ve zayıf yönlerinizi, korkularınızı, tutkularınızı ve arzularınızı keşfetmenizi içerir. İçsel keşif, günlük yaşamda karşılaştığınız durumlara verdiğiniz tepkileri gözlemleyerek başlayabilir. Hangi durumlarda kendinizi rahat hissediyorsunuz? Hangi durumlar sizi strese sokuyor? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Değerinizi bilmek ise kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmakla başlar. Modern dünyada sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden sürekli bir kıyaslama kültürü teşvik ediliyor. Ancak Stoacı felsefeye göre gerçek değer dışarıdan gelen onaylarla değil, kendi içsel değerlendirmelerimizle belirlenir. Marcus Aurelius, kendi içinde bir değer bulamazsan, dışarıda bulduğun hiçbir şey seni tatmin etmeyecektir der. Bu nedenle kendinizi dış dünyadan bağımsız olarak değerlendirmeniz önemlidir. Kendi değerinizi fark etmenin bir başka yolu, başarılarınızı ve becerilerinizi kabul etmektir. Küçük de olsa elde ettiğiniz her başarı sizin birikimlerinizin ve çabalarınızın sonucudur. Bu başarıları kutlamak ve takdir etmek kendinize olan güveninizi artıracaktır. Ayrıca hata yaptığınızda kendinize karşı nazik olmayı öğrenmelisiniz. Hatalar büyümenin ve öğrenmenin doğal bir parçasıdır. Onları birer öğrenme fırsatı olarak görmek kendinizi geliştirme sürecinizi olumlu yönde etkileyecektir. Stoacılar dışarıdan gelen övgülerden ve eleştirilerden bağımsız olmayı savunur. Dış dünyanın değişkenlikleri ve insanların düşünceleri sizin içsel değeriniz üzerinde bir etkiye sahip olmamalıdır. Kendi değerinizi belirlemede içsel bir rehber olarak erdemlerinizi kullanmalısınız. Cesaret, bilgelik, adalet ve ölçülülük gibi erdemler hayatınızın her alanında rehberiniz olmalıdır. Sonuç olarak kendinizi tanımak ve değerinizin farkına varmak, mutlu ve doyurucu bir yaşamın anahtarıdır. İçsel bir yolculuk yaparak kendinizi keşfetmek, dış dünyadan bağımsız olarak kendi değerinizi belirlemek ve erdemleriniz doğrultusunda yaşamak, Stoacı felsefenin temel prensiplerindendir. Bu süreç zaman alabilir ve çaba gerektirebilir. Ancak sonunda kazanacağınız içsel huzur ve mutluluk, bu çabanın karşılığını fazlasıyla verecektir. Bağımsızlık ve özgürlüğü kucaklayın. Bağımsızlık ve özgürlüğü kucaklamak, kişisel gelişiminizi ve mutluluğunuzu doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Stoacı felsefe, bireyin kendi hayatını ve kararlarını kontrol etme gücüne sahip olmasının önemini vurgular. Bağımsızlık, başkalarının düşünce ve beklentilerine bağlı kalmadan kendi yolunuzu belirlemenizi sağlar. Özgürlüğü kucaklamak, öncelikle kendinize olan güveninizi artırmakla başlar. Kendi yeteneklerinizin ve potansiyelinizin farkına varmak, bağımsız kararlar almanızı kolaylaştırır. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, kendi ruhunuza iyi bakın, çünkü ruhunuz dışında hiçbir şey size ait değildir. Bu söz, kendi içsel gücünüzü ve bağımsızlığınızı korumanın önemini vurgular. Başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini azaltmak ve kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi belirlemek sizi gerçek özgürlüğe götürecektir.
Bağımsızlık, kendi kararlarınızı alabilme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. Çoğu zaman başkalarının beklentileri ve toplumun normları kararlarımızı etkileyebilir. Ancak Stoacı felsefe, bireyin kendi akıl ve mantığı doğrultusunda hareket etmesini savunur. Kendi hayatınızı yönlendirebilmek için başkalarının ne düşündüğüne ve ne beklediğine dair endişelerden kurtulmalısınız. Bu, kendi değerlerinizi ve prensiplerinizi belirleyerek mümkün olabilir. Özgürlüğü kucaklamak, aynı zamanda sorumluluk almayı gerektirir. Kendi kararlarınızın ve eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenmek, özgürlüğünüzün gerçek anlamda tadını çıkarmanızı sağlar. Bu süreçte hatalar yapmanız kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu hataları birer öğrenme fırsatı olarak görmek ve bunlardan ders çıkarmak, kişisel gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Stoacılar, dış dünyadaki kontrol edemediğimiz olaylara değil, kendi tepkilerimize odaklanmamızı önerir. Bu, sorumluluk bilincinizi geliştirmenize ve özgürlüğünüzü pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bağımsızlık ve özgürlüğü kucaklamak, aynı zamanda duygusal bağımsızlığı da içerir. Duygusal bağımsızlık, başkalarının onayına veya sevgisine ihtiyaç duymadan mutlu olabilme yeteneğidir. Kendi kendinize yeterli olmak, duygusal bağımsızlığınızı güçlendirir. Bu, ilişkilerinizde daha sağlıklı ve dengeli olmanızı sağlar. Duygusal bağımsızlık, aynı zamanda başkalarının olumsuz düşünceleri veya eleştirileri karşısında daha güçlü ve dirençli olmanızı sağlar. Sonuç olarak bağımsızlık ve özgürlüğü kucaklamak sizi daha güçlü, mutlu ve tatmin olmuş bir birey yapar. Kendi kararlarınızı alabilme yeteneğinizi geliştirerek başkalarının etkisinden bağımsız hale gelebilirsiniz. Kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi belirleyerek hayatınızı kendi prensipleriniz doğrultusunda yönlendirebilirsiniz. Bu süreçte sorumluluk almayı ve duygusal bağımsızlığı da unutmamalısınız. Stoacı felsefenin bu temel prensiplerini benimseyerek gerçek özgürlüğün ve bağımsızlığın tadını çıkarabilirsiniz. Zamanınızı ve enerjinizi doğru kullanın. Zamanınızı ve enerjinizi doğru kullanmak, hayatınızın kalitesini ve verimliliğinizi artırmanın anahtarlarından biridir. Stoacı felsefe, zamanı doğru kullanmanın ve enerjinizi gereksiz uğraşlardan uzak tutmanın önemini vurgular. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zaman en değerli şeydir çünkü geri alınamaz ve doğru kullanılması gerekir. Günlük yaşamda, zamanımızın büyük bir kısmını verimsiz aktivitelerle harcarız. Sosyal medya, televizyon veya gereksiz toplantılar gibi faaliyetler enerjimizi tüketir ve üretkenliğimizi düşürür. Stoacı yaklaşım, bu tür dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmayı ve zamanınızı daha değerli ve anlamlı işler için kullanmayı önerir. Bu, kişisel gelişiminiz ve mutluluğunuz için oldukça önemlidir. Enerjinizi doğru kullanmanın ilk adımı önceliklerinizi belirlemektir. Hangi aktivitelerin size en fazla değer kattığını ve hangi görevlerin gerçekten önemli olduğunu belirlemek, zamanınızı daha etkili kullanmanızı sağlar. Bunun için günlük veya haftalık planlar yapabilir, öncelikli görevlerinizi belirleyebilir ve bu görevlere odaklanabilirsiniz. Unutmayın, her şeyden önce kendi önceliklerinizi ve değerlerinizi bilmelisiniz. Yapılacaklar listenizdeki her görevin mutlaka önemli olmadığını fark etmelisiniz. Stoacılar, kontrol edemediğimiz şeylere enerji harcamaktansa kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamızı önerir. Bu, zamanınızı ve enerjinizi daha verimli kullanmanızı sağlar. Ayrıca gereksiz stresten ve endişelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Enerjinizi doğru kullanarak hedeflerinize ulaşma yolunda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Bu noktada izleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomuzu izledikten sonra yorumlara "Stoacı yol" yazarak destek olabilirsiniz. Bu hem kanalımızın büyümesine katkıda bulunacak hem de Stoacı felsefeyi benimseyen bir topluluk oluşturma yolunda bize yardımcı olacaktır. Zamanınızı ve enerjinizi doğru kullanmak, aynı zamanda dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya da zaman tanımak anlamına gelir. Stoacılar,
Sürekli çalışmanın ve üretken olmanın yanı sıra dinlenmenin ve zihni yenilemenin de önemini vurgular. Kendinize vakit ayırmak, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Bu, uzun vadede daha verimli ve mutlu olmanızı sağlar. Sonuç olarak, zamanınızı ve enerjinizi doğru kullanmak, hayatınızda daha dengeli ve mutlu olmanıza yardımcı olur. Önceliklerinizi belirleyerek, gereksiz faaliyetlerden kaçınarak ve kendinize vakit ayırarak yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Stoacı felsefenin bu temel prensibini benimseyerek zamanınızı ve enerjinizi daha verimli kullanabilir ve hedeflerinize ulaşma yolunda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, zaman en değerli kaynağınızdır ve onu doğru kullanmak yaşamınızın her alanında başarının anahtarıdır. Gereksiz bağlantılardan kaçının. Gereksiz bağlantılardan kaçınmak hem zihinsel hem de duygusal sağlığınızı korumanın önemli bir yoludur. Stoacı felsefe, bireyin enerjisini ve dikkatini gerçekten değerli olan şeylere odaklamasını öğütler. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, kendi ruhunuza iyi bakın çünkü ruhunuz dışında hiçbir şey size ait değildir. Bu, gereksiz ve yorucu bağlantılardan kaçınarak içsel huzurunuzu korumanın önemini vurgular. Gereksiz bağlantılar, zamanınızı ve enerjinizi tüketen ilişkiler, görevler veya alışkanlıklar olabilir. Bu tür bağlantılar sizin için gerçekten değerli olmayan, sizi ileriye taşımayan ve gelişiminizi engelleyen unsurlardır. Örneğin, sürekli şikayet eden bir arkadaşınız veya iş yerinde sizi sürekli eleştiren bir iş arkadaşınız enerjinizi olumsuz etkileyebilir. Bu tür ilişkilerden kaçınmak, zihinsel sağlığınızı korumanıza ve enerjinizi daha önemli şeylere yönlendirmenize yardımcı olur. Bu noktada kendinize şu soruları sormanız faydalı olacaktır. Bu kişi veya durum bana gerçekten değer katıyor mu? Bu bağlantı beni hedeflerime ulaşma yolunda destekliyor mu? Eğer cevabınız hayır ise bu bağlantıyı sonlandırmayı veya minimum düzeye indirmeyi düşünebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı sınırlar çizmek kendinize olan saygınızı ve değerinizi korumanız için gereklidir. Bağlantılarınızı gözden geçirirken sosyal medyanın ve dijital dünyanın da etkisini göz ardı etmeyin. Sosyal medya birçok gereksiz bağlantıyı beraberinde getirebilir. Takip ettiğiniz hesaplar, sürekli olarak maruz kaldığınız bilgiler ve içerikler zihinsel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı ve takip ettiğiniz hesapları dikkatle seçmelisiniz. Kendinizi bu tür dijital bağlantılardan arındırarak zihinsel enerjinizi ve odaklanma yeteneğinizi artırabilirsiniz. Gereksiz bağlantılardan kaçınmak, aynı zamanda içsel huzurunuzu korumanıza da yardımcı olur. Stoacı felsefe, dış dünyadaki kaos ve karmaşadan bağımsız olarak içsel huzurunuzu korumanızı öğütler. Bu, kendi değerlerinize ve prensiplerinize sadık kalarak mümkün olabilir. Kendinizi dış dünyanın gereksiz bağlantılarından ve beklentilerinden uzak tutarak içsel huzurunuzu ve dengeyi bulabilirsiniz. Sonuç olarak gereksiz bağlantılardan kaçınmak hem zihinsel hem de duygusal sağlığınızı korumanın önemli bir yoludur. Zamanınızı ve enerjinizi gerçekten değerli olan ilişkilere ve faaliyetlere yönlendirerek daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşam sürebilirsiniz. Stoacı felsefenin bu temel prensibini benimseyerek içsel huzurunuzu koruyabilir ve hayatınızı daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Gereksiz bağlantılardan arınarak kendi değerlerinize ve hedeflerinize odaklanabilir, yaşamınızı daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kendi alanınızı yaratın. Kendi alanınızı yaratmak, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendinize ait bir yer oluşturmak demektir. Bu, kişisel gelişiminiz, içsel huzurunuz ve üretkenliğiniz için oldukça önemlidir. Stoacı felsefe, bireyin kendi içsel dünyasını ve fiziksel çevresini düzenlemesinin önemini vurgular. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi,
ruhunuza sakinlik verin. Çünkü huzur, düzenli bir zihnin ürünüdür. Kendi alanınızı yaratmanın ilk adımı fiziksel bir mekan belirlemektir. Bu, evinizde veya iş yerinizde kendinize ait bir köşe, bir oda veya bir masa olabilir. Bu alan sadece size ait olmalı ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu alanda sizi rahatlatan, ilham veren ve motive eden eşyalar bulundurmak, burada geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve keyifli hale getirebilir. Örneğin, sevdiğiniz bir kitabı, bir bitkiyi veya ilham verici bir tabloyu bu alana dahil edebilirsiniz. Fiziksel alanınız kadar zihinsel alanınız da önemlidir. Kendi zihinsel alanınızı yaratmak, meditasyon, mindfulness veya derin düşünme gibi teknikler kullanarak zihninizi dinlendirmek anlamına gelir. Stoacı felsefe, zihinsel berraklığın ve içsel huzurun önemini vurgular. Günlük yaşamın stres ve karmaşasından uzaklaşarak, zihinsel alanınızı temizlemek ve düzenlemek, içsel huzurunuzu artıracaktır. Kendi alanınızı yaratmanın bir diğer önemli yönü, sınırlarınızı belirlemektir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinize ait bu alanı korumak için başkalarının müdahalesine karşı sınırlar koymalısınız. Bu, iş yerinde çalışma saatleriniz dışında rahatsız edilmemek veya evde kişisel zamanınıza saygı gösterilmesi gibi durumları kapsar. Sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve bu sınırları korumak, kendi alanınızı yaratmanın ve sürdürmenin anahtarıdır. Kendi alanınızı yaratmak, aynı zamanda kendinize vakit ayırmayı ve bu zamanı verimli kullanmayı içerir. Kendi alanınızda geçirdiğiniz zamanı kişisel gelişiminize, hobilerinize veya dinlenmeye ayırabilirsiniz. Bu, kendinizi daha iyi hissetmenizi ve genel yaşam kalitenizi artırmanızı sağlar. Stoacılar, kişinin kendi içsel dünyasını düzenlemesinin ve geliştirmesinin dış dünyadaki olaylardan bağımsız olarak mutluluk ve huzur getireceğini savunur. Sonuç olarak, kendi alanınızı yaratmak hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendinize ait bir yer oluşturmanın önemini vurgular. Bu alan, sizin rahatladığınız, ilham aldığınız ve geliştiğiniz bir yer olmalıdır. Fiziksel bir mekan belirleyerek, zihinsel berraklık sağlayarak ve sınırlarınızı koruyarak kendi alanınızı oluşturabilirsiniz. Stoacı felsefenin bu temel prensibini benimseyerek içsel huzurunuzu artırabilir ve hayatınızı daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kendi alanınızı yaratmak, kişisel gelişiminiz ve mutluluğunuz için atacağınız en önemli adımlardan biridir. Sessizliğin ve yalnızlığın gücünü keşfedin. Sessizliğin ve yalnızlığın gücünü keşfetmek, içsel huzuru bulmanın ve kişisel gelişimi desteklemenin önemli bir yoludur. Stoacı felsefe, bireyin zaman zaman yalnız kalmasının ve sessizlik içinde kendini dinlemesinin değerini vurgular. Marcus Aurelius, kendi ruhuna çekil, içsel huzuru bul ve kendi kendinle yetinmeyi öğren diyerek yalnızlığın ve sessizliğin önemine dikkat çeker. Yalnız kalmak, modern dünyada genellikle olumsuz bir durum olarak görülse de aslında derin bir kişisel gelişim ve içsel keşif fırsatı sunar. Yalnızlık, dış dünyanın gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşarak kendi düşüncelerinizle baş başa kalmanızı sağlar. Bu süreçte kendinizi daha iyi anlayabilir, içsel duygu ve düşüncelerinizi daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yalnızlık, kendi içsel dünyanızı keşfetmenin ve anlamanın kapısını aralar. Sessizliğin gücü ise zihninizi dinlendirmek ve berraklaştırmak için büyük bir fırsattır. Günlük yaşamın yoğunluğu ve sürekli bilgi akışı zihnimizi yorabilir ve stres seviyemizi artırabilir. Sessizlik, bu sürekli uyaranlardan uzaklaşarak zihnimizin dinlenmesine ve yenilenmesine olanak tanır. Sessizlik içinde geçirilen zaman zihinsel berraklık sağlar ve içsel huzuru artırır. Bu, günlük hayatta karşılaştığınız zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olur.
Sessizliği ve yalnızlığı kucaklamak, aynı zamanda yaratıcı düşünceyi ve problem çözme becerilerini de geliştirir. Yalnız kaldığınızda ve sessizlik içinde düşündüğünüzde genellikle daha yaratıcı ve yenilikçi fikirler ortaya çıkar. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda yeni bakış açıları geliştirmenize yardımcı olabilir. Stoacılar, kişinin kendi kendine yetebilme yeteneğini ve içsel kaynaklarını kullanma becerisini önemser. Bu, sessizlik ve yalnızlık içinde geçirilen zamanla mümkündür. Yalnızlık ve sessizlik, aynı zamanda duygusal dengeyi ve zihinsel sağlığı korumanın önemli bir yoludur. Başkalarıyla sürekli etkileşimde olmak, zaman zaman duygusal yorgunluğa ve stresin artmasına neden olabilir. Kendi başınıza kalmak ve sessizlik içinde dinlenmek, bu duygusal yorgunluğu hafifletir ve zihinsel sağlığınızı korur. Bu, daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürmenizi sağlar. Sonuç olarak, sessizliğin ve yalnızlığın gücünü keşfetmek, içsel huzuru bulmanın ve kişisel gelişimi desteklemenin önemli bir yoludur. Yalnız kalmak ve sessizlik içinde zaman geçirmek, kendi içsel dünyanızı keşfetmenize, zihinsel berraklık sağlamanıza ve duygusal dengeyi korumanıza yardımcı olur. Stoacı felsefenin bu temel prensibini benimseyerek içsel huzurunuzu artırabilir ve hayatınızı daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde sürdürebilirsiniz. Sessizlik ve yalnızlık, modern dünyanın karmaşasında kaybolmadan kendi içsel değerlerinizi ve kaynaklarınızı keşfetmenin anahtarıdır. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu alın. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu almak, yaşamınızdaki en önemli ve dönüştürücü adımlardan biridir. Stoacı felsefe, mutluluğun dış etkenlere bağlı olmadığını, aksine bireyin kendi içsel durumu ve bakış açısıyla şekillendiğini savunur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, mutluluk düşüncelerinizin bir sonucudur, başka hiçbir şeyin değil. Bu, mutluluğun dış dünyadan değil, kendi içsel dünyanızdan kaynaklandığını ifade eder. Mutluluğunuzu kontrol etmenin ilk adımı, kendinizi tanımak ve neyin sizi gerçekten mutlu ettiğini anlamaktır. Bu, kişisel değerlerinizi, hedeflerinizi ve arzularınızı belirlemeyi gerektirir. Kendinize şu soruları sormanız faydalı olacaktır. Gerçekten ne istiyorum? Hangi durumlar ve aktiviteler beni mutlu ediyor? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar, mutluluğunuzun kaynağını keşfetmenize yardımcı olur. Unutmayın, her bireyin mutluluğu kendine özgüdür ve başkalarının beklentilerine göre şekillendirilmemelidir. Stoacı felsefe, mutluluğun dış koşullara bağlı olmadığını vurgular. Dış dünyadaki olaylar ve durumlar üzerinde her zaman kontrolümüz olmayabilir, ancak bu olaylara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Bu bakış açısıyla olumsuz olaylar karşısında bile mutluluğunuzu koruyabilir ve içsel huzurunuzu sürdürebilirsiniz. Stoacılar, dış dünyada kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmeyi ve kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı önerir. Bu, mutluluğunuzu ve içsel huzurunuzu korumanıza yardımcı olur. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu almak, aynı zamanda kendinize olan güveninizi artırır. Kendi mutluluğunuzdan sorumlu olduğunuzu kabul etmek, yaşamınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Bu, sizi daha güçlü ve bağımsız bir birey yapar. Kendi kararlarınızı alabilme yeteneğinizi geliştirir ve dış dünyadan gelen olumsuzluklardan daha az etkilenmenizi sağlar. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi ruhunuza iyi bakın, çünkü ruhunuz dışında hiçbir şey size ait değildir. Bu söz, kendi içsel dünyanıza odaklanmanın ve mutluluğunuzu kontrol etmenin önemini vurgular. Mutluluğunuzu kontrol etmek, aynı zamanda günlük yaşamda küçük mutluluk kaynaklarını keşfetmeyi içerir. Bu, basit şeylerden keyif almayı ve günlük hayatın tadını çıkarmayı öğrenmeyi gerektirir. Bir fincan kahvenin tadı, güzel bir manzara veya sevdiklerinizle geçirilen zaman gibi küçük anlar, mutluluğunuzun önemli bir parçasıdır. Bu küçük anların değerini bilmek ve onlardan keyif almak, genel mutluluk seviyenizi artırır. Sonuç olarak,
kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu almak, yaşamınızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. Mutluluğunuzu dış dünyadaki koşullara ve olaylara bağlamak yerine kendi içsel değerlerinize ve bakış açınıza odaklanarak daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Stoacı felsefenin bu temel prensibini benimseyerek kendi mutluluğunuzu kontrol edebilir ve yaşamınızdaki zorluklara rağmen içsel huzurunuzu sürdürebilirsiniz. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu almak, kişisel gelişiminiz ve yaşam kaliteniz için atacağınız en önemli adımlardan biridir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım burada paylaştıklarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda Stoacı Yol yazarak veya bu konu hakkında hayatınızda yaşadıklarınızı paylaşarak fikir alışverişine katılabilirsiniz. Hep birlikte Stoacı felsefeyi hayatımıza nasıl daha iyi entegre edebileceğimizi tartışalım. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.